Niğde aşağı yukarı diyebiliriz ki gazozun başkenti. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Fertek diye bir beldemiz var. Oradaki Rumlar payitahttan, İstanbul'dan ithal izin almak suretiyle Fransa'dan tıraş diye tabir edilen makineleri ithal etmişler. Ben onlarda çalıştım. O tıraş makineleriyle gazoz doldurdum ben. Türkiye genelinde 3000'in üzerinde olduğu gibi Niğde'de 11 tane mahalli imalathane vardı ama bugün maalesef Türkiye'de çok az, yani bir elin parmakları kadar kaldık. 1960'lardan evvel başlayan Niğde gazozu aile mesleği bizim bir yerde. Ben de 1982'den sonra gelmek suretiyle işte 60 metreden 5000 metreye, 5000 metreden de 2014 yılında 43 bin metrelik sahaya girmiş olduk. İnanın çok zorlandık. Yani bakkaldan ekmek almak gibi bir duygu değil bu. Günlerce uğraşıyorsunuz, aylarca, yıllarınızı veriyorsunuz. Sonuçta ufacık bir formüle edilen değere ancak ulaşabiliyorsunuz, sahip olabiliyorsunuz. Bu itibarla alın teri dökülmeyen, emek verilmeyen hiçbir ürün size ait olmuyor. Sizi mutlu etmiyor. Yani siz öyle bir hale geliyorsunuz ki sonuçta başardım. Bunu söyleyebilmek için ama çok ter dökmek lazım. Ektam denince ben çok relax oluyorum. Yani rahatım. Ektam farkında değiliz ama o kadar büyük iş yapıyor ki. Öyle üretici arkadaşlarımız var. Asımcığım diyor ya ben işte filanca ülkenin malını kullanırsam şöyle, ya neden fazla para veriyorsun? Yurt dışı insanlar 3 ay, 2 aydan evvel kesinlikle sana cevap vermiyorlar. Bizim için ticarette bir hedef vardır. Satınca iş... Hayır. Esas sorumluluk sattıktan sonra başlıyor. Yani nasıl? Satış sonrası hizmet bizim için bizi rahatlatan bir olay. Teknolojik bir ürün karşınızdaki, bunun yapılanmasını bilmiyorsunuz. Arızasının nereden çıkabileceğini hiç kestiremiyorsunuz. Küt diye elektrik kesilmiş, sigortası atmış örneğin diye söylüyorum. Karşımızda bir arıza var. Bunu nasıl bileceğiz? Hemen Ektam'ı arıyoruz. Tabii sağ olsun satış sonrası hizmetleri bizim bu dostluğumuzun başlangıç noktası oldu. Bir işi parmağınızın, elinizin ucuyla tutuyorsanız inanın bir yerde düşürürsünüz. Umursamazsınız, yürüyüp gidersiniz. Ama Ektam'daki insanlar orada bir iş şuuru almışlar, bilinci almışlar. Dolayısıyla sarılıyorlar. İşe sahip çıkıyorlar. Eski yerim çıraklığım. Bir önceki fabrika kalfalığım. Ne diyelim, burada da ustalığımızı konuşturduk. Tabii Ektam'ın bu konuda kendi başına bize hiçbir şey sormadan akan bir nehir gibi, hakikaten öyle. Hiçbir yere pürüzsüz böyle dokunmadan çok nezih bir proje, tamamen Ektam'a ait. 1230 metre rakımdayız biz deniz seviyesinden yükseklik olarak. Gazozu diyorlar ki işte İstanbul'da yapalım, Adana'da yapalım. Hayır, aynı lezzeti, tadı yakalayamam. Deniz seviyesinden çıkıyoruz, o basınç değişiyor, su kalitesi değişiyor, her şey değişiyor. Örnekliyorum, Niğde gazozu tek var diye çalışıyor. Ustabaşımız tek, fabrika müdürümüz tek, üretim müdürümüz tek. Herkes yaptığı işi biliyor. İkinci vardiyede aynı kaliteyi yakalayabilir misiniz? Gerekiyorsa bir hat daha kurarım ama vardiyeyi artırmam. Ticarette benim amacım asla para kazanmak değil. Evet, ticaretin temel kuralı para kazanmaktır. Ama önce kalite ve insan. İnsanla beraber o kaliteyi siz devam ettirirseniz hiç korkmayın. Para kazanmaya başlıyorsunuz demektir. Üretim. Ama insanları yormadan, affedersin, hoş görün lütfen. Yani bir yarış atı gibi onları koşturarak değil. Ama işimizde düzenli, tertemiz, hijyenikliğe kesinlikle riayet etmek şartıyla. Etil alkol karıştırılmadan ben gazoz yapacağım dedim.
Bu çok önemli bir şey. Türkiye'de ilk defa bu cam şişe ve sade gazoz segmentinde Türkiye birincisiyiz. Yani şişe camdan vermiş olduğu raporlara göre konuşuyorum. Dolayısıyla burada biz kendi segmentimizde bu birinciliğimizi devam ettirirken bunu taçlandıran değerler çok önemli. Bir helal gıda sertifikası, Alman SGS belgesi, bir Malezya helal gıda sertifikası, ihracattaki talepler. Sayın Cumhurbaşkanımız milli ve yerli olalım diyor. İkinci bir Türkiye'miz yok. İkinci bir bayrağımız zaten olamaz. Gazlı içecek istiyorsa canımız Nide gazozu içmeliyiz. Bunu yapan ek tamlada bütün Türkiye'nin kucaklaşmasını istemeliyiz.